Hakan ve Şebnem arası gönderebilecek mi? Serhat'ın son durumu ne olacak? Deniz ve Teoman aşkı başlıyor mu? Hepsi ve daha fazlası bu analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce Serhat yaşasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Daha 17'den en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Son bölüm izleyicilerin beklentisini tam anlamıyla karşılamasa da özellikle gelecek bölümde yaşanacaklara dair merakımızı daha da arttırdı. İlk olarak Aras'la videomuza başlayalım. Son sahnede Aras'ın Leyla ile el ele o geceye katılması Şebnem'e neye uğradığını şaşırttı. Şebnem, Aras'ı karşısında görmeyi zaten istemiyordu. Ancak onun bir de Leyla'nın elini tutarak Akkaya ailesinin düzenlediği geceye gelmesi bütün planlarını alt üst etti. Çünkü Aras artık dışarıdan takip eden ve kolayca uzaklaştırabilecek biri olmaktan çıkıp doğrudan ailenin içine girmeye başladı. Hakan ve Şebnem Aras'ı ne kadar kendilerinden uzak tutmaya çalışsalar da Aras bir şekilde Akkaya ailesine yakınlaşıyor. Bunun en büyük sebebi ise Aras'ın bu ailede bazı gariplikler olduğunu anlaması ve kardeşiyle ilgili sırrın Akkayalarla bağlantılı olabileceğini düşünmesi. Aras'ın elinde henüz kesin bir kanıt olmasa da yaşanan tesadüfler, Serhat'ın verdiği üstü kapalı bilgiler ve Hakan'ın şüpheli tavırları onu bu ailenin peşinden gitmeye yönlendiriyor. Bu yüzden Hakan ve Şebnem'in onu Bodrum'dan göndermek için kuracağı hiçbir planın Aras'ı tamamen durduracağını düşünmüyorum. Leyla ise ailesinin baskısına rağmen Aras'ın elini tutmaya devam edecek. Şebnem ve Hakan, Leyla'yı Aras'tan uzaklaştırmak için farklı yollar deneyecekler. Ancak Leyla bu kez ailesinin söylediklerini sorgulamaya başlayabilir. Şebnem ise yeni bölümde de Hakan'dan bu meseleyi ne uğruna olursa olsun çözmesini isteyecek. Çünkü Aras'ın varlığı yalnızca kardeşlik sırrının ortaya çıkma ihtimali anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Akkayaların yıllardır kurduğu düzenin, sahip oldukları itibarın ve ellerindeki bütün gücün kaybolması anlamına geliyor. Bu nedenle Hakan'a yaptığı baskı giderek artacak ve Hakan da Aras'ı göndermek için daha tehlikeli hamleler yapmaya başlayacak. Hakan'ın bir sonraki hamlesi yurdu ortadan kaldırmak olacak. Aras'ın Bodrum'da kalmasının ve kendisine yeni bir hayat kurmasının en önemli sebebi yurt olduğu için Hakan doğrudan buraya hedef alacak. Böylece Aras'ın dayanacak bir yeri kalmayacağını ve mecburen Bodrum'dan ayrılacağını düşünecek. Fakat Hakan'ın yapacakları yalnızca Aras'ı değil, ailesi olmayan ve yurtta kalan birçok çocuğu zor durumda bırakacak. Bu durum Hakan'ın ne kadar acımasızlaşabileceğini bir kez daha gösterecek. Kendi sırrını korumak uğruna hiçbir suçu olmayan çocukların hayatını bile tehlikeye atabilecek. Ancak ben bu meselenin bir şekilde çözüleceğini ve Aras'ın yine Bodrum'da kalacağını düşünüyorum. Aras'ın hikayesinin merkezinde kardeşini bulmak olduğu için onun bu kadar erken Bodrum'dan gönderilmesi mümkün görünmüyor. Öte yandan son bölümde kardeşlik sırrı biraz rafa kalktı gibi göründü. Bunun sebebinin dizinin genel gidişatı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen dizi ilk yazıldığında bu kadar etkili olacağı ve izleyicilerden bu kadar güçlü bir karşılık alacağı beklenmiyordu. Ancak reytingler yükselince ve Aras ile Teoman'ın kardeşlik hikayesi ilgi görünce yapım ekibi ilk bölümlerde hızlı ilerleyen olayları biraz yavaşlatma kararı aldı. Bundan dolayı Aras ve Teoman'ın gerçeği öğrenmesinin biraz daha uzayacağını düşünüyorum. Peki Serhat yaşayacak mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Son bölümde Serhat Aras'tan kaçmaya çalışırken ona bir araba çarpmış ve Serhat yaşam savaşı vermeye başlamıştı. Son sahnede Hakan'ın telefonda Serhat'ın işini bitirin tarzında bir konuşma yapması ise tehlikenin henüz geçmediğini gösterdi. Ancak ben Serhat'ın bir şekilde yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Serhat hikaye açısından oldukça önemli bir karakter ve kolay kolay diziden ayrılacağını sanmıyorum. Aras'ın kardeşine ulaşmasını sağlayacak en önemli kişi şu anda Serhat. Bu nedenle Serhat'ın ağır yaralı bir şekilde kurtulması ya da öldü sanılarak bir süre ortadan kaybolması daha güçlü bir ihtimal gibi duruyor. Fakat Serhat hayatta kalırsa Hakan'ın şüphelerini üzerinden gidermesi gerekecek. Belki de Serhat kendisini korumak için herkese öldüğü izlenimini verip bir süre gözlerden uzak kalacak. Bu süreçte Aras'a yaptığı gizemli telefon konuşmaları devam edebilir. Çünkü Aras'ın kardeşine ulaşmak için elindeki tek gerçek kaynak Serhat. Serhat'ın asıl amacının para olmadığını düşünüyorum. Serhat kardeşlerin kavuşmasını ve Hakan'ın sonunun gelmesini istiyor olabilir.
Muhtemelen Aras'ın ailesiyle geçmişten gelen bir bağlantısı var. Belki Aras'ın anne ve babasına verilmiş bir sözü bulunuyor. Belki de yıllar önce Hakan'ın yaptıkları yüzünden kendi hayatı da mahvoldu. Bu yüzden hem vicdanını rahatlatmak hem de Hakan'a yaptıklarını ödetmek için Aras'a yardım ediyor olabilir. Serhat'ın her şeyi bir anda açıklamamasının sebebi de Hakan'dan korkması ve elindeki bilgileri doğru zamanda kullanmak istemesi olabilir. Yeni bölümde Serhat'ın yaşadığı hemen gösterilmese bile ilerleyen sahnelerde ondan bir işaret geleceğini düşünüyorum. Aras tam bütün umudunu kaybettiği anda Serhat'tan gelecek bir telefon ya da mesaj hikayeyi yeniden kardeşlik sırrına bağlayabilir. Peki Deniz ve Teoman aşkı başlayacak mı? Gelelim bu sorunun cevabına. Son bölümde Deniz zor durumdayken Teoman ona yardım etmiş ve aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlamıştı. Teoman'ın normalde kimseye göstermediği daha sakin ve koruyucu tarafını Deniz'e göstermesi bu ilişkinin ilk adımı oldu. Deniz her ne kadar Teoman'a karşı öfkeli olsa da onun kendisini yalnız bırakmadığını gördü. Son sahnede ise Deniz çalıştığı Akkaya evinde Aras ile Leyla'yı el ele görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Deniz'in Aras'a karşı hisleri olduğu için bu görüntü onun bütün umutlarını yıkacak. Yeni bölümde Deniz kendisini değersiz ve yalnız hissedecek. Aras'ın Leyla'yı tercih ettiğini düşünerek hem Aras'tan uzaklaşacak hem de kendi içine kapanacak. İşte bu süreçte Teoman Deniz'in yanında olmak isteyecek. Teoman Deniz'in üzgün olduğunu fark edecek. Ancak bunu açıkça belli etmek yerine her zamanki sert tavrının arkasına saklanabilir. Yine de Deniz'i korumaya çalışacak ve onun sorunlarıyla ilgilenecek. Deniz her ne kadar Teoman'dan nefret ettiğini söylese de zamanla ona karşı düşünceleri değişmeye başlayacak. Çünkü Teoman herkese karşı çok acımasız, sert ve kötü davranırken Deniz'e karşı aynı şekilde davranmıyor. Deniz'in yanında daha farklı, daha sakin ve daha gerçek bir Teoman görüyoruz. Teoman'ın içinde sakladığı masum tarafı ilk fark eden kişi Deniz olabilir. Bu nedenle Teoman'ın zamanla geçmişini ve yaşadığı yalnızlığı Deniz'e anlatacağını düşünüyorum. Deniz de Teoman'ın göründüğü kadar kötü biri olmadığını anlayacak. Aralarındaki ilişki bir anda başlamayacak. Ancak küçük adımlarla ilerleyecek. Önce birbirlerine güvenmeye başlayacaklar. Ardından Teoman Deniz'i koruyacak ve Deniz de Teoman'ın yaralarını görmeye başlayacak. Aras ile Leyla yakınlaştıkça Deniz'in Teoman'a yaklaşması daha da hızlanabilir. Fakat bu ilişki başladığında Teoman'ın ailesi ve özellikle Şebnem büyük bir engel oluşturabilir. Şebnem Deniz'i Teoman'a uygun görmeyecek ve onu evden uzaklaştırmak isteyecek. Buna rağmen Teoman ilk kez ailesine karşı birinin yanında durabilir. Böylece Deniz ve Teoman arasındaki yakınlaşma yalnızca bir aşk hikayesi değil, Teoman'ın değişiminin de başlangıcı olacak. Teoman, Deniz sayesinde daha merhametli birine dönüşürken Deniz de kendisini değersiz hissetmekten kurtulacak. Bundan dolayı bu ikilinin arasında adım adım güçlü bir ilişki gelişeceğini düşünüyorum. Sizce Hakan ve Şebnem Aras'ı Bodrum'dan göndermeyi başarabilecek mi? Serhat gerçekten yaşayacak mı? Deniz ve Teoman aşkı başlamalı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.